Denize girdiğinizde ağzınıza yanlışlıkla bir damla su kaçtığını düşünün. Anında o tanıdık, keskin tuzlu tadı alırsınız. Peki hiç aklınıza geldi mi bu kadar tuz nereden geliyor? Ve daha da önemlisi, milyonlarca yıldır nasıl oluyor da hiç bitmiyor? İşte dilimizdeki o tek bir damla suyla başlayan bu basit soru aslında gezegenimizin devasa motorunun nasıl çalıştığına dair temel sırları barındırıyor. Gelin bu gezegen ölçeğindeki gizemin derinliklerine birlikte dalalım. Evet, en net cevap bu. Okyanus, jeolojik zaman ölçeğinde kendi kendini ayarlayan bir sistem. Yani içeri giren tuz miktarı bir şekilde dışarı çıkan miktarla dengeleniyor. Bu yüzden okyanus ne giderek bir tuz fıçısına dönüşüyor ne de tuzu tükeniyor. Her şey mükemmel bir döngü içinde. Bu gizemi çözmek için işe en başından, yani kaynağı bularak başlamalıyız. Gelin, gezegenin bu devasa tuz musluklarının nerede olduğuna bir bakalım. Her şey aslında hepimizin bildiği o basit su döngüsüyle başlıyor. Yağmur yağıyor, karalara düşüyor, nehirlere dönüşüyor ve bu nehirler akarken adeta bir zımpara gibi kayaları aşındırarak içindeki çözünebilir mineralleri söküp alıyor ve okyanusa taşıyor. İşin ilginç yanı, bu nehir suyunda öyle bildiğimiz tuz kristalleri falan yok. Onun yerine iyon dediğimiz elektrik yüklü atomlar var ve bizim o tattığımız tuzluluk hissi var ya, işte o büyük ölçüde iki iyondan geliyor. Sodyum ve klorür. Bu ikisi okyanusta birleştiğinde bildiğimiz sofra tuzunu oluşturuyor. Bakın, bu formül süreci harika özetliyor. Karmaşık göründüğüne bakmayın, olay basit. Havadaki karbondioksit yüzünden hafif asidik olan yağmur suyu, kayaların içindeki mineralleri yavaşça çözüyor ve potasyum gibi iyonları serbest bırakıyor. Sonra da hadi bakalım doğru denize diyor. Ama durun, hikaye burada bitmiyor. Tuzun tek kaynağı karalar değil. Okyanus tabanının kendisi de bir kaynak. Derinlerdeki volkanik bacalardan ve yarıklardan sürekli olarak okyanusun kimyasına yeni maddeler karışıyor. O zaman akla şu mantıklı soru geliyor. Madem okyanusa sürekli tuz ekleniyor, neden milyonlarca yıldır burası dev bir tuz gölüne dönüşmedi? Neden tuzluluk oranı aşağı yukarı aynı kalıyor? İşte bu sorunun cevabı okyanusun görünmeyen giderlerinde saklı. Bilim insanları Meksika körfezinin tavanın deldiklerinde inanılmaz bir şeyle karşılaştılar. Devasa gömülü antik tuz katmanları. Bu tuzun bir şekilde okyanustan ayrıldığının, sistemden çıktığının somut kanıtıydı. Anlayacağınız, okyanus dev bir jeolojik taşıma bandı gibi çalışıyor. Bir yandan nehirlerle ve bacalarla tuz alıyor, diğer yandan çeşitli süreçlerle bu tuzu tabana çökertip sistemden çıkarıyor. Milyonlarca yıllık bu döngü sayesinde her şey dengede kalıyor. Tamam, büyük resmi anladık. Giren tuz, çıkan tuza eşit. Ama bu hikayenin tamamı değil. Neden mesela Akdeniz'in suyu Baltık Denizi'nden daha tuzlu? Neden tuzluluk her yerde aynı değil? Şu haritaya bir bakın. Okyanusun yüzeyindeki tuzluluk seviyelerini gösteriyor ve gördüğünüz gibi rengarenk bir mozaik gibi tek bir ton yok. Bunun sebebi ise tamamen atmosferde, yani iklimde yatıyor. Olay aslında basit bir fizik kuralına dayanıyor. Bir yerde ne kadar çok buharlaşma olursa su gider, tuz kalır ve haliyle tuzluluk oranı artar. Tam tersi, çok yağmur yağan ya da büyük nehirlerin döküldüğü yerlerde ise tatlı su eklendiği için tuzluluk seyreltilir, yani azalır. Bu durum dünya haritasında çok net bir desen ortaya çıkarıyor. Bakın, dünyanın en büyük çöllerinin bulunduğu subtropik bölgelerde buharlaşma tavan yaptığı için tuzluluk en yüksek seviyede. Ekvator gibi bol yağış alan yerlerde ise daha düşük. Şimdi bütün bu parçaları birleştirdiğimize göre gelin konuyla ilgili çok yaygın olan birkaç yanlışı hızla düzeltelim. Böylece her şey tam olarak yerine oturacak. İlk ve en yaygın yanlış, okyanus tuzu sadece nehirlerden gelir. Hayır, bu eksik bilgi. Nehirler çok büyük bir kaynak, evet, ama okyanus tabanındaki volkanik ve hidrotermal aktiviteleri de asla unutmamak lazım. İkinci efsane, okyanus her geçen yıl daha da tuzlanıyor. Bu da doğru değil. Dediğimiz gibi sistem uzun vadede kendi kendini dengeliyor. Girenle çıkan eşitlendiği için okyanus bir durağan durum içinde. Ve son olarak deniz suyunun tuzluluğu her yerde binde 35'tir. Bu rakam sadece bir ortalamadır. Gördük ki iklim koşullarına, buharlaşmaya ve yağışa göre bu oran bir yerden diğerine ciddi şekilde değişebiliyor. Kısacası okyanusun o kendine has tuzlu tadı statik bir gerçek değil. Aksine gezegenimizin jeolojisiyle ikliminin milyonlarca yıldır el ele vererek yönettiği dinamik bir dengenin, muhteşem bir döngünün ta kendisidir. Peki, tüm bu öğrendiklerimizden sonra şu küresel haritaya tekrar bir bakalım.
Sizce neredeyse tamamen karayla çevrili olan ve dünyanın en sıcak bölgelerinden birinde yer alan hangi büyük deniz en tuzlulardan biri olabilir? Tahminlerinizi yorumlara yazın. Bir sonraki bölümde de Akdeniz neden okyanustan daha tuzlu sorusunun peşine düşeceğiz.